Merhaba, herkese günaydın. Bugün Afrika örgüsü yaptırmaya gidiyorum. Bayağı bir süredir yaptırmıyordum, yaklaşık bir senedir. Çünkü hosteslik mülakatlarına vesaire giriyordum. En son Katar mülakatına girmiştim, bahsettim sanırım bir önceki vlogda. Oradan da olumsuz geldi. O yüzden biraz kendimi motive etmek için hem de doğum günü hediyesi olarak Afrika örgüsü yaptıracağım bugün. Hangi renk yaptıracağım bilmiyorum ama muhtemelen yine siyah veya kahverengi olur. Böyle bu durumu göstereceğim size. Murat da benimle birlikte yanımda. Selam. Bir de öptüm size. Geldik. Birazcık geciktik ama arabaya motor yağı falan almamız gerekti. Hemen giriyoruz. Normalde 11'de başlayacaktık. Birkaç aksaklık oldu. Biz de geç kalmıştık zaten. Elemanlar gelmemiş henüz. Bir kahve içtik, hava aldık. Şimdi tekrar gidiyoruz içeri. Si tu sors à la télévision, resim yaptı. Aslında biliyor, bir sürü insanlar gelmiyor da. Muhaddama senin. Ne bu kadar? Mama Allah di adi wa, xam nga adi. Daga na ba? Malay bayo, xam nga masama. Merhabalar. Normalde Afrika örgüsü yapacaktık. Ama 2 kere zaten örgü yaptırmıştım. Bir kere dalga deneyelim dedik. Afro dalgası yaptırdım. Rengi de böyle doğal seçtik. Aslında biraz daha kızılımsı, turuncumsu kahve beğenmiştik ama dedik ki bu daha asil durur. Sonuç böyle oldu. Umarım örgü kadar rahat kullanabilirim. Yine tabii süreç boyunca sizle iletişim halinde olacağız. Söyleyeceğim memnun kalıp kalmadığımı. Böyle yandan falan da göstereyim size. Böyle. Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Güzel oldu. Yakıştı yani. Selam arkadaşlar. Ben şimdi örgüyü yaptırdım. Evime geldim. Arka falan çok dağınık. Umarım oralar gözükmez. Sevdim açıkçası. Çok memnun kaldım. Tabii biraz şu anda diplerimde acımalar var. Buralar falan çok doğal durmuyor. Ama saçım uzadıkça güzelleşecektir diye düşünüyorum. Afrika örgüsünde de öyle olmuştu. Boyutu vesaire bayağı uzun oldu. Bel hizasında istedim. Zaten orada video çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Onları da ekleyeceğim. Bakım hakkında vesaire şu an çok bir bilgim yok. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi size de anlatacağım başka videolarda. Memnun kaldım ya da zorlandım vesaire gibi. Şu anlık böyle. Yaptırdık bakalım. Umarım hastaneden atılmam. Çok kabarık olmasın diye defalarca uyardım. Çok da kabarık olmadı bence. Zaten toplayınca çok belli olmuyor. Arkadan da böyle bir toplarım diye düşünüyorum hastaneye giderken. Başka videolarda belki nasıl yıkıyorum, nasıl kurutuyorum vesaire onları ayrı bir video olarak çekerim. En çok sevdiğim yanı şu oldu. Benim göz kapaklarım çok düşük. Yani birkaç kere Afrika örgüsü yaptırdıktan sonra acaba çok fazla böyle çekiliyor,
Sonra geri açıyorum falan. O yüzden mi onu tetikledi diye düşünüyordum bir ara ama benim küçüklük fotoğraflarıma baktığımda da o şekilde göz kapaklarım düşük. Aynı şekilde afro yaptırdığımda da resmen botokslanmış gibi oldum. Bakın çok fazla kaldıramıyorum. Beni bilenler anlayacaktır şu an ne kadar çekilmiş olduğunu. O yüzden ikisini bir arada halletmiş olduk. Çok güzel oldu. Orada çok tatlı kızlar vardı. Çalışanlar yine aynı şekilde çok tatlıydı. Şöyle bir uzaktan da göstereyim size. Boyutu bu şekilde. Arkadan vesaire. Açtığınız zaman, şurayı açtığınız zaman tabii biraz kabarıyor ama toplandığı zaman bence doğal duruyor. Tavsiye ederim. Eğer saçınız yandıysa, ne bileyim çok kısa saçtan sıkıldıysanız ya da çok fazla döküldüyse saçlarınız, bence tatlı bir model. Yaklaşık 3 hafta kadar geçti. Önümüzdeki hafta sanırım 4 hafta olacak. Yanlış hesaplamadıysam. Güncel olarak memnunum. Sadece ilk yaptırdığım haftalarda dikkatimi çekti. Bana videolardan da göreceğiniz üzere şöyle taç yapılarak örüldü saçlarım. Bazı kişilerde de hani Afrika örgüsü gibi değil de hani cornrows gibi kısa kısa böyle tek tek örülmüştü, bazı kişilerde öyle saç takılmıştı. Hani neden öyle yapmadığımızı vesaire sordum. Hani yapabiliyorsak bu ilk sırayı sökelim, tek tek buralara Afrika örgüsü gibi yapıp dalga takalım falan dedim ama yapamayız, sökemeyiz dediler. Bu şekilde kullanmanın daha avantajlı olduğunu, öbür türlü yapıldığında işte çabuk böyle geriye gittiğini ve ek saç takmak gerektiğini vesaire söylediler. O yüzden böyle kaldı. Benim sevmediğim yanı, bence hani at kuyruğu vesaire yapılmıyor. Normalde ben hani toplarım vesaire diye de düşünmüştüm. Yani önden parça ayırsam bile şuralardan, bakın size şöyle göstereyim. Bu şekilde bir taç görüntüsü olduğu için arkaya doğru toplamayı vesaire yapamıyorsunuz. Yani yapan illaki vardır ama ben o şekilde rahat edemem, yapmadım. Onun dışında yıkamada vesaire bir problem yaşamadım. Sadece daha önce Afrika örgüsü de kullandığım için bence örgü çok daha rahat ve çok daha temiz hissettiriyor. Hani bunda örgülerin arasına parmaklarınızı sokmak, köpüklemek falan bayağı zor oluyor. O yüzden çok rahat diyemem açıkçası. Bence Afrika örgüsü daha temiz hissettiriyor. Eğer titiz bir insansanız, çok fazla böyle dikkat ediyorsanız bu tarz şeylere. Yani ben bu saçta böyle 3-4 ay falan kalabileceğimi düşünmüyorum. Muhtemelen ikinci ayın ortasına doğru çıkartmış olurum. Ve çabuk tiftikleniyor. Yani bu normal bir durum olsa gerek. Hani karışmamasını asla beklemiyordum. Tabii ki karışacak. Ama farklı ürünler de deniyorum. Hani krem de denedim. Mavi su da denedim. Hatta birlikte bir göstereyim size. Şampuan olarak Clear'ın mentollü şampuanını aldım. Hani o kafa derisini vesaire rahatlatıyor demişlerdi. Onu kullandım. Mavi su olarak da orada da satıyorlardı aslında ama oradan almadım. Morphose'un bu mavi suyunu öneriyorlardı. Zaten güzel bir marka. Bunu tercih ettim. Güzelce çalkalayıp günde 2-3 kere böyle sıkıyorum. Hem gerçekten çok güzel kokuyor. Sadece bu ürünün sıkıntısı var. Kapağından dökülüyor böyle. Çantaya falan atıyorum mesela. Islanmış oluyor. Birkaç kere fark ettim. Artık yanımda taşıyamıyorum o yüzden. İlk zamanlarda parmağım arasından geçiyordu. Hani o kırışıklıkları vesaire açabiliyordum. Yıkandıkça, ben haftada 2-3 kere yıkadım bu arada. Hani haftada bir kez yıkayın falan demişlerdi ama ben yıkıyorum titiz olduğum için. Karıştı bayağı ve açmakta zorlaşıyor günden güne, bakın. Hani bayağı tiftik oluyor. O yüzden çok fazla dokunmuyorum artık, olduğu kadar. Sadece böyle üstünden bir geçiyorum. Hafif kabartıyorum. Bir de şu önlerini ayırıyorum. Kalkül gibi dursun diye. Farklı model ne yapılabilir çok bilmiyorum. Dediğim gibi saçımın önüyle ilgili rahatsız olduğum bir durum var. O yüzden çok bir değişiklik yapamıyorum. Sadece bazen hastanede staj yapıyordum. O zamanlar işte çok böyle göze batmayayım falan diye
burayı örgü yapıyordum ama şu anda örgü yapmam da imkansız gibi bir şey. Çok fazla karışmış gerçekten. Ah tamam, aldım. Birlikte de denemiş olalım. İnşallah geri açılır. Yani işte buraya örgü yapıp lastik takıyordum buraya. Bu da böyle oluyordu. Kameranın ışığı çok kötü geldi buna ya. Niye böyle oldu anlamadım. Bu arada şeyi göstermemişim. Hani toka olmadan bazıları onu da soruyordu. Yani böyle sevenler de var ama bana biraz kabarık, abartı geliyor. O yüzden böyle pek kullanamıyorum. Böyle seveni de çok gerçekten. Biraz daha uzaklaşayım. Kötü diyemeyiz. Sadece işte birazcık zorlukları var. Benim ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda herkesi cevaplamaya çalışacağım. Yine de bu birkaç handikap dışında ben çok memnun kaldım aslında. Hani eğer uzun saç özleminiz varsa ya da bir değişiklik istiyorsanız, yazın işte tatile giderken, festivale giderken farklı bir şeyler istiyorsanız bence denenebilir. Yaptırmayın demiyorum ama çok da rahat bir saç değil. Bunu da bilerek yaptırın. Gittiğim yere de tavsiye ediyorum. Sadece dediğim gibi belki böyle değil de diğer türlü yaptırırsanız daha konforlu olabilir sanki. Emin değilim. Eğer ileride öyle yaptırırsam onda da videoya çekmeye çalışırım. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte afro dalgalarımı çıkartacağız, sökeceğiz komple. Ben 21 Mayıs'ta yaptırmıştım. Bugün günlerden 27 Haziran. Yani 1 ay 6 gün kullanmış oldum. Aslında daha fazla kalabilir miydi? Sanırım bakım yapıyorlar. Benim bu önlerim çok açıldı. Yanlarım, örgülerin yapıldığı yerler çok geriye gitti. Ben de kapatmak için kakül kesmeye çalıştım. Ama olmadı. Şekilsiz olunca düzleştiriciyle şekil vermeye çalıştım. Bu sefer yandı. Yani zaten bir işe girdim ve o işte de saçımın derli toplu olması gerekiyor. Ondan dolayı çıkartıyorum bugün. Afrika örgüsü kullanmıştım daha önce, bilenler bilir. Afrika örgüsü gerçekten çok daha rahat bir model. Afro'yu ben içimde kalmasın gençken denemek istedim. Bir daha ne zaman deneyeceğim gibisinden. Ve iki model arasında kalırsanız bence kesinlikle Afrika örgüsü yaptırın. Veya afro yaptıracaksanız da salaş afro vesaire denilen örgüyle karışık yapılan modeller de var bildiğim kadarıyla. Onları yaptırabilirsiniz. Direkt afro yaptıracaksanız da saç çizgisini böyle değil de tek tek geriye doğru ördüklerinden yaptırın bence. Sanki öyle daha doğal olacaktır. Neyse, çok konuştum yine. Kesmeye başlayalım, vedalaşalım. Bir yandan Reels da çıkarmaya çalışacağım. Hafiften telefonla da çekim yapayım. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Önce bir toplasak mı bir kısmını? Ay, bir şeyi kestim ama inşallah. Ah tamam, doğru. Doğru şeyi kestim. Çok gerici bence ya. Efendim hayatım? Bütünü de bir kısaltsak mı ya? Ben çok sinirlenmeye başladım böyle çünkü. Oh, asla bitmeyecek. Murat bana makas getirdi bu kesmiyor diye. Şimdi fakir makası bile yok. Baksanıza. Tamam, bayağı kolaylaştı şimdi. Yarım saattir ucunu arıyoruz ya. Bunu keseceğiz değil mi? Göster Murat. Keseceğiz mi? Yok, o benim saçım. O senin saçın. Bu nasıl açılacak? Tek tek açacağız işte. İncecik oğlum, bu açılmaz ki.
kadar açıldı şimdilik. Her yer saç olmuş. Normal ders çalışmak lazım işte. Çok kanka sen de al istiyorsan şey alacağım. Temel eğitim antrenörlük diye bir sayfa var. Gerçekten piştim sıcaktan. Ama gerçekten çok az kaldı. Ama çoğunluğunu açtım. 2 sıra falan kaldı. Bakın burası kendi seçim. Ben bitireyim, ben yapacağım apar topar. Piştim çünkü sıcaktan. Evet. Son sırayı çözüyorum şimdi. Çok şükür. Saat şu an 7 falan olmuş. Afrika örgüsünü çözmek çok daha kolaydı. Bu bence zor, karışık. Kendi saçınızı kesme riski de çok yüksek. Nasıl? Terin suyun içinde kaldım ciddi anlamda. Ve her yer saç oldu. Bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi yıkayıp geleceğim.